değerli misafirlerimiz, Enerji Dijitalleşme Derneği tarafından hazırlanan Enerji Dijital Trendler verilerine hepiniz hoş geldiniz. Bu sıcak yaz gününde vakit ayırıp bizlerle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere son yıllarda teknolojinin gelişim hızı o kadar hızlandı ki artık bu hızlanma dalgasından her bir teknoloji payını alıyor. Dijital teknolojilerle birlikte büyüyen veri hacimleri olsun, bir taraftan sürekli gelişen yazılımlar olsun, enerji sektörünün iş yapış şekilleri ve yeni iş modelleri hayatımıza girmeye başlıyor ve önemli bir değişim sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte özellikle nesnelerin interneti yani IoT gibi teknolojilerle enerji verimliliğini artırma alanında çalışmalar yapabiliyorken yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konularda enerji tahminlerimizi geliştirmeye yarayan teknolojiler hayatımıza dahil oluyor. Bir taraftan dağıtık enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte blockchain teknolojilerinde enerjide ticaret ve dağıtımın alakadar eden alanlarda önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Öte yandan baktığınızda elektrikli araçlarla ilgili ciddi bir talep artışı var. Bu sene bundan önceki yılların toplamından daha fazla elektrikli araç satışı gerçekleşti. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın da her geçen gün toplam enerji arzındaki payının hızla arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla enerji ekosistemi önemli bir dönüşüm sürecinde. Bu dönüşüm sürecinde tabii ki şebekelerimizin adaptasyonu, enerji sağlayıcılarına daha fazla esneklik sağlamak gibi konularda önemli başlıkları oluşturuyor. Daha hızlı bu olası problemlere yanıt kabiliyeti geliştirmek ve daha dağıtık, yerlileşmiş enerji kaynaklarına olan yatırımların da artması gündeme geliyor. Tabii bu dönüşüm bütün aktörlerin yavaş yavaş enerji sektörüne girmesi anlamına geliyor. Yani eskiden üretici, dağıtım ve iletimle ilgilenen kuruluşlar daha çok ön plandayken artık tüketicilerin de bu süreçte önemli bir rolü olacağını öngörüyoruz. Yeni teknolojiler adaptasyonda burada önemli bir rol oynuyor. Yani tüketicilerin de bu sürece hızlı bir şekilde adapte olması gerekiyor. Ve bu sürece ne kadar hızlı adapte olabilirse aktörlerimiz o kadar hızlı bir şekilde enerji dönüşüm politikalarının da başarıya ulaşacağını öngörüyoruz ve bu da geleceğin ekonomisinde de önemli bir güç sahibi olma konusunda da ciddi bir adım olacak. McKinsey'nin Türkiye için 2020 yılında yaptığı bir raporda dijitalleşme teknolojilerinin 2030 yılında 1,3 milyon yeni iş yaratabileceği gözlemlendiğinden bahsediliyor. Ama burada ilginç bir nokta var. Bu 1,3 aslında net bir sayı. Yani bir taraftan 7,6 milyon kişinin mevcut işini kaybedeceği ve 8,9 milyon yeni iş yaratılacağı şeklinde bir hesapla bulunan bir 1,3 milyon. Dolayısıyla pek çoğumuz yeni iş modelleriyle birlikte şu anda yaptığımız işlerden ziyade daha farklı alanlara yönelerek yeni kazanımlar elde ederek iş hayatımızı sürdürüyor olacağız. Dolayısıyla dijitalleşme hayatımızın önemli bir yerinde olacak. Bu enerji sektöründen de bağımsız olarak her alanda gözlemlediğimiz bir şey. Dolayısıyla hani çok önemli ve öngörmesi belki de çok kolay olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Bu öngörünün zor olması ve belirsizliğin yarattığı dünyada en iyi baş etme yöntemlerinden bir tanesinin diyalog olduğuna inanıyoruz. Ve bu sebeple de bu alanda bizleri aydınlatabilecek paydaşlarımızla olabildiğince çok etkinlik yaparak bu süreci biraz olsun aydınlatmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de çok değerli 3 kurumsal üyemizin çok değerli temsilcileri bizlerle birlikte olacak. Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan EcoStruxure Güç Uygulama ve İnovasyon Merkezi Müdürü Emre Akçin, VTC Enerji Satış Müdürü Merve Kaçmaz ve Turkcell Dijital İş Servisleri IoT Takım Lideri Hasan Tarık Zor'a sizlerin huzurunuzda hoş geldiniz demek istiyorum. Panelinizde yer aldığımız için de kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Yumuşak bir girişle başlamak istiyorum. Tarık Bey, ilk sorumu size yönelteceğim. Enerjide dijital trendler dediğimizde çok farklı teknolojiler var. Az önce ben değinmeye çalıştım. Sizler hani hem gündelik hayatınızda hem firmada yaptığınız faaliyetlerde bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceği nasıl okuyorsunuz? Şu ana kadarki tecrübelerinizde kısa bir değerlendirme alabilir miyim? Teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel etkinlik için imkan sağlayıp bizi izlemeye katılan değerli katılımcılara da teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Detay olarak baktığımızda Turkcell'in veya Turkcell Dijital İş Servislerinin konuya yaklaşımı çok kutuplu bir eksende gerçekleşiyor. Önceliğimiz hem ticari tarafta müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek teknolojilerin
analizi ve bu alanda yaptığımız yatırımlar, bir de Turkcell'in grup şirketi olarak kendi özünde dijitalleşmeye vermiş olduğu değer, bu dijitalleşmeyle elde edebileceği verimlilik artışları ve çıktıların analizi önemli noktaya konumlanıyor. İki açıdan baktığımızda birinci aşama Turkcell koskocaman bir grup. Bu grubun içerisinde çok ciddi bir enerji tüketimi söz konusu. Bu tüketimi kontrol edebilmek ve izleyebilmek adına teknolojiye her zaman öncelikli olarak danışıyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu noktada neler yapıyoruz kısmında? Bir kere 2030 senesine kadar karbon sıfır hedefi olan, karbon salınımını sıfır seviyeye çekip hatta 2050'de negatif karbon seviyesine çıkartabilecek bir girişimin içerisindeyiz. Sürdürülebilirlikle ilgili verilmiş taahhütlerin altına imza atmış durumdayız. Bu çalışma kapsamında da ilk adım olarak şebeke altyapımızla başlıyor. Bildiğiniz üzere çok geniş bir coğrafyada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu hizmet vermeye çalıştığımız coğrafya içerisindeki tüm enerji giderlerimizi ve gereksinimlerimizi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla destekliyoruz. Geçtiğimiz senelerden başlayan adımlarımızla beraber tüm yeni yatırımlarımızda, tüm data center'larımızda, çatı üstü alanlarda yenilenebilir enerjinin imkanlarından faydalanmaya çalışıyoruz. Yine bunun yanı sıra uygun gördüğümüz yatırım fırsatlarıyla beraber rüzgar ve güneş santrallerine de yatırımlarımızı devam ettirip tamamıyla enerji kaynaklarımızı tüketim noktasında yenilenebilir kaynaklardan elde etmek üzere bir girişim içerisindeyiz. Tabii ticari açıdan baktığımızda Turkcell bir perakende enerji satış lisansına sahip, iştirake de sahip. Enerjinin ticaretiyle de ilgiliydik uzunca bir süre boyunca. Kendi tesislerimizin enerji tedariğinin yenilenebilir kaynaklardan olması, yeşil kaynaklardan enerji tedarik edebilecek şekilde uygun sertifikasyonların takibinin yapılmasıyla beraber bu enerjinin tüketimleriyle ilgili girişimler de bizim için önemli noktadaydı. 2014-2015 senesinden bu yana hem kendi iç ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi, hem de müşterilerimizin teknolojik gereksinimlerinin karşılanabilmesi adına enerji izleme ve yönetim çözümlerine yatırım yapıyoruz. Kendi iç kullanımlarımızdan data center'larımız, çok ciddi veri merkezlerimiz, baz istasyonlarımızın, tüm şebekemizin, altyapımızın tamamı izlenebilir ve yönetilebilir seviyeye getirilmiş durumda. Biz yine mücadelenin önemli olduğu bu dönemlerde dinlendirme sistemlerinin de dijital olarak kontrol edilmesi yönünde taraf gösteriyoruz. Bu şekilde bilgi paylaşmak istiyoruz özellikle. Ve bu paylaşımımız sonucunda da elde ettiğimiz yönetim fonksiyonlarıyla ciddi oranlarda enerjinin daha verimli kullanabildiğini gözlemlemiş, deneyimlemiş ve bunu katma değer olarak kazanç hanesine yazmış bir grubuz. Burada elde ettiğimiz deneyimleri dışarıda müşterilerimize de paylaştık. Hatta bu alanda çok güzel uygulama örneklerimiz oldu. Yanlış bilmiyorsam ticari alanda kurumsal bir firmada gerçekleştirilmiş en büyük dijital enerji yönetim projesini iş ortaklarımızla beraber gerçekleştirdik. Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinden birinde yapmış olduğumuz projede yıllık %25'e varan enerji tasarrufunu iklimlendirme sistemlerinin ve aydınlatma sistemlerinin aynı zamanda da içecek dolaplarının yönetimiyle gerçekleştirebilir durumdayız. Şu an 8.000 üzerinde noktada aktif olarak çalışan sistemimizde işletmenin gün içi enerji tüketimlerini, mesai içi mesai dışı enerji tüketimlerini yönetebilir ve kontrol edebilir yapıya gelmiş durumdayız. Bu uygulamamızı yaygınlaştırıyoruz. Örneğin sadece zincir marketlerde değil, bankacılık sistemlerine, bankalara da öneriyoruz. Mesai saatine bağlı çalışan, enerjiyi tüketen, dağıtık bir coğrafyada, dağıtık bir operasyonla mücadele eden tüm işletmelere sunabildiğimiz paket bir çözüm oluşturduk. Bu çözüm kapsamında altyapının mevcut durumundan bağımsız, herhangi bir marka model sistemle entegre çalışabilecek, iklimlendirme sistemini yönetebilecek ve sadece iklimlendirmede kalmayıp enerji tüketimlerini izleyerek hataları, yanlış tüketimleri, personel hatalarını veya personel suistimallerini bildirebilecek bir sistem inşa ettik. Bu sistemi de yaygın bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bu işin tabii ticari taraftaki uygulaması. Bir de bizim enerji sektöründe müşteri odaklı yaklaşımlarımız söz konusu. Buradaki yaklaşımda da şebekemizin sağlayabildiği hizmetler önemli noktaya geliyor. Örnek vermemiz gerekirse şu an Türkiye'de 21 elektrik dağıtım şirketimiz var. Coğrafyamızın tamamına hizmet ediyorlar. Bu dağınık ve zor coğrafyada kesintisiz haberleşmeyi ve IoT destekli haberleşme modellerini sağlayabilecek sınırlı sayıda hizmet verecek operatör var zaten. Biz de en iyi kalitede bu hizmeti sağlayabilecek altyapıyı sunmaya çalışıyoruz. Özellikle yeni nesil teknoloji
alanında Narrowband IoT'yi belki duymuştur takipçilerimiz de. Yeni dönemde 2G şebeke bağlantımızı Narrowband IoT destekli projelerle genişletmeye çalışıyoruz. Bu alanda şu an 21 dağıtım bölgemizde de MAS adında EPDK'nın başlatmış olduğu Milli Akıllı Sayaç Sistemleri projesinin operatör bacağında kendine destek oluyoruz. 81 ilde 21 dağıtım bölgesinde Narrowband IoT şebekesiyle beraber otomatik sayaç okuma sistemlerini 2G şebekeden Narrowband IoT'ye taşıyoruz. Bu alanda ciddi bir altyapı yatırımımız var ve çok daha yüksek kapsama gücüyle, çok daha düşük enerji tüketim maliyetleriyle bunu sağlayabilecek halde destek sunuyoruz. Şebekeyi kullanan dağıtım şirketlerine, tabii sadece elektrik olarak görmemek lazım. Doğalgaz tarafı da önemli bir operasyonel yüke sahip bu konuda. Doğalgaz şirketlerine, dağıtım şirketlerine de benzer hizmetlerimizi sunuyoruz. Bunun yanı sıra organize sanayi bölgeleri de bizim için birer enerji tedarikçi firma sınıfında. Onların da şebekeyle ilgili ihtiyaçları, altyapı çözümlerine ihtiyaçları, yaklaşımları farklı. Bu alanda da şebekenin ve regülasyonların ihtiyaç duyduğu, talepkar olduğu belli çözümleri uçtan uça anahtar teslim sağlayabilir konumdayız. Bu alanda da çalışmalarımız sürüyor. Merve Hanım, sizinle devam edelim. Tarık Bey güzel bir giriş yaptı. Pek çok farklı teknolojiye değinmiş oldu. Siz Evet. VTC tarafında süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa bir değerlendirmenizi rica edebilir miyim? Olur tabii. Ben özellikle az önce söylediğiniz işte bu kadar kişi işini dönüştürmek durumunda kalacak dediğiniz yerde bir girişte bulunmak istiyorum. Ben sanırım onu deneyimleyen kişilerden biri oldum. VTC Enerji'ye başladığımda bu işlemlerin henüz dijital tarafa geçmediği taraftaydık ve ben gün öncesi ve gün içi piyasası dediğimiz EPH'te günlük elektriğin ticareti tarafında operasyonel olarak gece gündüz işlem yapan, müşteri taleplerini karşılayan taraftaydım. Sonra Vigen yazılımı çıktıktan sonra ilk kullanıcısı olarak ben artık ondan hizmet alır pozisyona geçerek artık raporlamalarını takip eden, yani işimin evrildiği bir alana geçmek durumunda kalmıştım ve bu inanılmaz pozitif bir şey bizim açımızdan. Katılımcılar da, buradaki katılımcılar da her biri elektrik üretim santrali olan ya da işte güneş, rüzgar bir şekilde enerjide dijitalleşmenin katkısının onların operasyonel süreçlerine olacağını düşünen firmalar. Keza şu anki katılımcılar özelinde de her birimiz o alana hizmet veriyoruz. Bizim özelimizde yaptığımız çalışmalardan bahsedersek aslında enerjinin fiziksel olarak akışı kadar bu ticaret tarafının da dijitalleştikçe aslında buradaki fiziksel akışa operasyonel ciddi bir katkı sağlıyor. Bunda ne demeye çalışıyorum? Yani bir üretim santrali evet üretmeli ama aynı zamanda ürettiğinin ticaretini de yaptığında maliyet tarafına ya da gelir tarafında maksimizasyona sağlıyor. Bunun için de aslında zaten EPH ve TİH dediğimiz günlük elektriğin üretimi kadar ticari akışının da sağlanması gereken organizasyonlar var. Bizim de bu alanda aslında sonucu enerji yönetim hizmeti sunuyoruz. Vigen yazılımı altında. Vigen aslında bir üst çatı bizim açımızdan. İşte bunun altında vMarket, işte vForecast yani elektrik üretim ya da tüketim tarafının tahmini gibi birinden fazla parçaları bir araya getirdiğimiz, sensörler aracılığıyla sahadan veriyi aldığımız, EPH'te yeniden işleyerek yeniden markete sunduğumuz bir süreç yürütüyoruz. Bunların her biri elektrik üretim santrallerinin daha fazla elektrik üretimi yapma noktasında hem de operasyonel verimliliklerini sağlama noktasında katkı sağlıyor diyebilirim. Diğer yandan da gelecek teknolojiler olarak neler görüyoruz dersek aslında şu anda zaten bizim bu Covid döneminde birçok firmanın dijitalleşme tarafının bir bacağı açılmıştı. Herkes dedi ki ya çalışanlar özelinde değil de işte hasta olan çalışanlar vardı. İşte evlerden uzaktan çalışma, böyle birbirleri arasında entegre olamadığımız bir yapı vardı ve dijitalleşme o dönem tırmanan bir noktaya gelmişti. Bizim şirketimiz açısından da hani 2015'ten bu yana en büyük gelişmelerin olduğu zamanlar o zaman oldu gerçekten. Çünkü normal bir zamanda bu işi manuel yapmayı tercih eden herkes yavaş yavaş ya biz bunu bir sistemle yapalım, biz sisteme yönetsel bir kabiliyetle bakalım diyen tarafa doğru evrilmiş oldu. Dolayısıyla şu anki projeksiyonda da enerji maliyetlerinin artması da şu anda aynı Covid dönemindeki ya biz bunu dijitalleştirelim diyen firmalarımız özelinde şimdi ya bu maliyetler çok yükseldi, bunu kişiden bağımsız daha fazla yönetilebilir seviyeye getirmek için biz artık aksiyon alalım, biz bunu raporlanabilir tek merkezden yönetelim tarafına evrilmiş oldu. Biz de bu noktada birden fazla ürün çeşitliliğiyle hizmet veriyoruz diyerek toparlamış olayım, giriş yapmış olayım. Teşekkür ederim bu arada bu etkinliği düzenlediğiniz için Müslüman Hocam. Biz teşekkür ederiz. Siz de çok güzel bir şekilde bu dijitalleşme sürecinin
nasıl şekillendiği ile ilgili 5-6 hatta 7-8 yıllık bir süreci çok detaylı bir şekilde aktarma fırsatınız oldu. Tabii şimdi hayatımızda bir de generative AI yani üretici yapay zekanın da girmesiyle birlikte bu süreçlerin artık çok daha kısa hale geleceğini de öngörebiliriz. O tarafta da çok büyük yatırımlar yapılıyor ve özellikle enerji sektöründe 240 milyar dolar civarında ek fayda sağlayabileceği hesaplanıyor ve daha çok da müşteri, pazarlama ve satış tarafına yoğunlaşmış durumda bu gelecek katma değerde. Emre Bey, sizinle devam edelim. Siz tabii çok farklı bölgelerden sorumlusunuz aynı zamanda. Bu süreci küresel olarak da takip ediyorsunuz. Siz de kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında benim emlakçıyım, yaklaşık 11 senedir Schneider Electric'te çalışıyorum. Kısaca ondan bahsetmek istedim. Şimdi Schneider Electric'teki son rolüm bizim EcoStruxure olarak nitelendirdiğimiz aslında Schneider Electric'in dijitalleşme hikayesi olan bir platform. Schneider Electric birçok dinamiği, birçok disiplini bu platform altında bir araya getirerek müşterilerine fayda sağlamayı hedefliyor. Dünyada 110'dan fazla ülkede yaklaşık 130 bin çalışanıyla özellikle enerji ve endüstriyel otomasyon konularına yoğunlaşmış şirket. Burada da asıl amacı sahip olduğumuz enerji ve kaynakları en iyi şekilde kullanmaya teşvik etmek ve bunları gelişim ve sürdürülebilirlik arasında bir köprü oluşturmak. Tabii dediğim gibi asıl fokusumuz enerji ve endüstriyel otomasyon. Bu anlamda enerji otomasyonu için çok fazla yatırım yapıyor Schneider Electric ve son dönemlerde yaptığı tabii ki yatırımların birçoğu enerjide dijitalleşme aslında. Tabii biz bu çözümlerimizi farklı segmentler için farklı terzi usulü çözümler ile müşterilerimize sunuyoruz. Örnek verecek olursam bir hastane segmentindeki dijital ve enerji çözümlerimiz farklı segmentlerde bir maden ya da gıda için olan çözümlerden tamamıyla farklı. Bu anlamda Schneider Electric ürünlerinin IoT tabanlı ürünler olarak evrilmesi konusunda yaptığı yatırımlar kadar son dönemde yaptığı, yazılım tarafında yaptığı satın almalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla ile de aslında geleceğin yönünü belirliyor. Yapılan çalışmalar 2030 yılına kadar yapay zeka uygulamalarının tam 6 katına çıkacağını öngörüyor. Bunun dışında dünya üzerindeki birbiriyle haberleşen connected product dediğimiz ürünlerin 50 milyarı geçmesi öngörülüyor. Bu anlamda gelişimlerin hız kesmeyeceği yadsınamayacak bir gerçek ve dijital trendlerdeki gelişimler de bu büyümeye paralel olarak evriliyor olacak. Schneider Electric'in enerji otomasyonunda yaptığı yenilikler ve odaklandığı konulara ek olarak belirtebileceğim bir üst entegrasyon çözümleri. Bir anlamda bütün altyapısını dijitalleştirmeye çalışırken bir anlamda da bu bütün dinamikleri bir arada çalıştırmaya çalışıyor Schneider Electric. Örnek verecek olursam bir sistem içerisinde çalışan mekanik otomasyon, enerji otomasyonu, kartlı geçiş sistemleri, yangın sistemleri, bütün bu IoT tabanlı sistemlerin tek bir çatı altında daha kolay kontrol edilebilir ve izlenebilir olmasını istiyor. Bu anlamda belli yazılımlarla da bütün bu farklı dinamikleri, disiplinleri bir araya getirerek üst entegrasyon çözümleri sağlıyor. Tabii şirket olarak bizim ürünlerimizde ve yazılımlarımızda iki temel odaklandığımız nokta var. Esneklik ve sağlamlık. Tabii bunun da mümkün olabilmesi dijitalleşme ile mümkün olabiliyor. Bu anlamda 15 senedir, yaklaşık 15-20 senedir başlatmış olduğu dijitalleşme trendini yoğunlaştırarak ve artırarak devam ediyor Schneider Electric. Çok teşekkürler. Şimdi aslında her üç şirketin de çok önemli yatırımlar yaparak bu dijital dönüşüm sürecine kendi sistemlerine entegre etmek ve müşterilerine çözümler sunmakla ilgili hedefleri olduğundan ve bununla ilgili çalışmalar yaptığından konuşma fırsatımız oldu. İkinci turda aslında bu çalışma süreci hakkındaki fikirlerinizi ve geri bildirmenizi almak istiyorum. Yani kendi alanınızda yaptığınız bir case'den bahsetmenizi rica ediyorum. Burada hangi zorluklarla karşılaştınız? Bu projeler hayata geçirilirken Türkiye'de avantajlı ve dezavantajlı noktalar nelerdi? Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları nasıl şekillendirmeyi düşünüyorsunuz? Birazcık bu konulara değinmek ve hani sizin aslında firma olarak yaşadığınız süreç hakkında bilgi sahibi olmak için bu turu başlatmak istiyorum. Merve Hanım, burada ilk sizinle başlıyor olacağım. Enerji Olur. santrallerinin enerji piyasalarına entegrasyonu konusunda önemli çözümleriniz var. Buradaki gerçek zamanlı dalgalanmaların yönetimiyle ilgili, bu yüklerin dengesinin korunması ile ilgili önemli çalışmalarınız var. Siz bu süreçte yaşadığınız bir case'den bahsedebilir misiniz? Hani sizi ne zorladı? Nerede avantajımız vardı? Nerede dezavantajımız vardı? Ve bu ilerleyen dönemde nasıl şekillenecek? Evet, aslında bu case'ler gerçekten hem sektörü hem şirketleri en çok geliştiren şeyler oluyor sanırım. Ki enerji sektörü
siz bir case yaşamasanız bile regülasyonlar sebebiyle de aslında sürekli olarak canlı bir yaşam döngüsü var enerji sektörünün ve ticaretinin de aynı şekilde. Bu soruyu sorduğunuzda en çok aklıma gelen aslında rüzgar enerji santrallerinin yönetimi bu noktada çok etkili. Rüzgar enerjisi üretimi aslında doğası gereği gerçekten tahmine çok ihtiyaç duyan ve sadece tek tahminli birden fazla noktadan firmaların tahmin aldığı, sonra buradan da en iyi tahmine doğru bir yolculuk kurmanız gereken bir alan oluşturuyor. Bir de bunun üzerine hibrit santral dediğimiz, yani bir rüzgar noktasına bir de güneş kurmamız gerekiyor. Onun da tahmin dediğimiz birden fazla şeyin bir arada yönetimi bir araya gelmiş oluyor. Bizim bir katılımcımız özelinde gerçekleştirdiğimiz bir aslında çalışmaydı bu. Burada dönemsel olarak birden fazla tahmin şirketinden alınan tahminler normal koşullarda aslında bir tahmin şirketi en iyisi olur. Normal hani beklenti olarak veriyi işler ve işte öğrenir ve sunar olarak bakıyorsunuz doğal olarak. Ama bakıyorsunuz dönemsel olarak onların bile arasında birbirinden hani hiç tahmin edilemeyecek bir noktaya evrilmeye başlıyor. Tabii burada da bazı maliyetleri ve ya da fırsatları, yani gelirleri yönetmeniz gerektiği için burada tahminlerin algoritmasını çalıştırdığımız bir tarafa evrildi bu. Dolayısıyla aslında bir çıktıdan yeni bir üretim noktası üretip başka bir çıktıya doğru evirdiğimiz bir alan oluştu. Burada da sahadan canlı verilerin alınıyor olması, birden fazla üretim noktasının farklı türbin markaları, farklı özellikler, farklı sahalar ki iklim krizi, burada ona da değinmek istiyorum. Mesela rüzgar tahmininde geçmiş veri çok önemlidir. Çünkü birbirinin jeneriği olarak devam eden bir süreç yaratır. Ancak şu anda mevsimlerin değişmesi sebebiyle gelen bir veri sapması da söz konusu. Dolayısıyla sizin bunu iklimle daha iyi ilişkilendirdiğiniz, hatta belki daha iyi tahmin, bu noktadan hava durumu tahminlerini daha fazla algoritmaya yönlendirdiğiniz bir case çalışması gerekiyor. Diğer katılımcılardan da Tarık Bey ile Emre Bey de hep aynı yere atıfta bulundu. Esnek ve müşteriye özel. Hani gerçekten çok genel bir işten bahsediyoruz. İşte böyle bir çözümümüz var diyoruz ama aslında her müşteri için yeni bir çalışma yapıyormuşuz gibi oluyor. Dolayısıyla buradaki rüzgar tarafındaki yaşadığımız örnek aynı zamanda güneş hibrit case'iyle beraber geldiğinde bize burada birden fazla değişkeni, yine çok burada büyük veri var tabii ki. Veri analitiği olarak çalışmamız gereken, işte bizim kendi içimizde de ciddi bu alanda çalışan data analistleri arkadaşlarımız var. Hepsini bir araya getirdiğimiz ve bunu yazılıma uyarladığımız, nokta bazlı müşteriye esnettirdiğimiz bir noktaya doğru aslında evrilmiş oldu. Burada iletişim, veri işleme, dijital olarak yazılımı sürekli olarak buna güncelliyor olmak gerçekten bizim için mücadele gerektirdi diyebilirim. Ama tabii bu işlerin sonu, çıktısı asıl güzel meyve tarafı olmuş oluyor. Bizim açımızdan tatmin edici, keyifli bir çalışma oldu diyebilirim. Tabii böyle bir yolculuk yaşadıktan sonra şey olmuş oluyorsunuz. Diğer gelecek case'lere de daha hazır olmuş oluyorsunuz. Şu anda da mesela çok kısa onu da bahsedip tamamlıyor olacağım. Mesela depolama, enerji depolaması gelen Türkiye'de bir alan var. Bu da aslında yeni bir case buradaki enerji yönetimi yapan firmalar için, ama bizim açımızdan burada her biri bir veri. Hani depolamadan mı olmuş, güneşten mi olmuş, çok buradan bağımsız olarak, kaynaktan bağımsız olarak aslında veriyi yönettiğimiz bir alana evriliyor ve bunu da sadece dediğim gibi dijital alanlarla sağlayabiliyoruz. Çok teşekkürler. Emre Bey, burada size dönmek istiyorum. Şimdi o kadar çok veri kelimesi geçti ki Merve Hanım'ın konuşmasında direkt aklıma şöyle bir şey geliyor. Hani dijitalleşme denildiği zaman en büyük risklerden bir tanesi siber güvenlik. Ve hani siber güvenlik sistemlerin artan birbirine bağlanabilirliği noktasında önemli bir tehdit unsuru olarak da yer alıyor. Schneider Electric olarak da aslında pek çok farklı sektörde bu alanda çalışmalarınız var. Bununla birlikte bulut bilişim gibi teknolojilerden de faydalanıyorsunuz. Yapay zeka modelleri kullanıyorsunuz. Sizin bu alandaki yaşadığınız deneyimlerle ilgili paylaşabileceğiniz bir case var mı? Açıkçası durumları çok case'e indirdiğimiz zaman konunun bütünlüğünü kaybedebilecek olsak da şöyle bahsedeyim. Dünyada değişen trendler bizim öncelikli olarak bizi zorlayan ve bu tarafta daha fazla yatırım yapmamıza neden olan belli başlı trendler var. Bunlar Merve Hanım'ın da bahsettiği gibi işte artan enerji maliyetleri, yaşlanan nüfus,
pandemi süreçleri, özellikle dünyada ve Türkiye'de pandemi, dijitalleşme süreçlerinde gerçekten ülkemizin büyük bir atak yapmasına sebep oldu. Son 10 yıl, ya 10 sene içerisinde gerçekleşmesi beklenen dijitalleşme trendleri sadece 1-2 sene içerisinde pandemi süreci içerisinde beklenmeyen noktalara geldi. Aslında case bazında bakacak olursam Schneider Electric Türkiye tarafında en büyük ve en başarılı olduğumuz case'ler hastane projeleri. Bildiğiniz üzere hastane projeleri özellikle son dönemde gündeme çok fazla gelen çok büyük kapasiteli şehir hastaneleri projeleri var biliyorsunuz. Bunlar 30 bin 40 bin yataklı hastaneler. Hastane dediğimizde hastane eşittir insan hayatı olduğu için burada enerji sürekliliği çok önemli ve bu da aslında dijitalleşme ile eş anlamlı. Hastane segmentinde bu tarz case'lerde başımıza gelen ya da karşılaştığımız en büyük zorluklar ne diye soracak olursanız bu yapıların gerçekten çok kompleks olması. Bir hastane sistemi içerisinde bazı noktalarda, bazı büyük şehir hastanelerinde yaklaşık 30 bin, 40 bin noktadan farklı data alınıyor. Bu da işte bizim sürekli konuştuğumuz big data, işte nasıl işlenecek bu data, bu kadar büyük bilgiyi nasıl biz hayatımıza entegre edeceğimiz dediğimiz yapı ortaya çıkıyor. En kompleks sistem aslında birçok sistemin birbirine entegre edilmesi ve bu datanın işlenmesi. Ek olarak yine hastane segmentinden bahsedecek olursam burada enerji kesintisine kesinlikle tahammül yok. Çok fazla yedekli sistem var. UPS sistemleri, trafolar, jeneratörler, trijen sistemler. Tabii bu sistemlerin hepsini birbirine entegre edip dijital bir hale getirip bunları doğru bir şekilde çalıştırıyor olabilmeniz lazım. Bu kadar çok sistemi kurup da eğer bunları gerektiği gibi çalıştıramıyorsanız bütün sistem aslında atıl bir hal alıyor. Binlerce hatta milyonlarca euroluk yatırımlar yapılıp daha sonra işte bu kompleks yapının altından kalkamayıp bu sistemleri atıl hale getirebiliyoruz. Aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Tabii biz bu kompleks yapıyı ortadan kaldırabilmek için ne yaptık Schneider Electric olarak? Öncelikle gerçekten konusunda uzman ve iyi eğitim almış farklı disiplinler için konusunda çok başarılı sistem entegratörü partnerlerimiz var. Bu sistem entegratörü partnerlerimizin uyum içerisinde ve sağlıklı çalışmasını öncelikli olarak sağlamaya çalıştık ve gerçekten çok önemli başarılar elde ettik diyebilirim. Bunun yanında ülkemizin jeopolitik ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurulduğunda aslında böyle benzer hastane projeleri olsun, yenilenebilir enerji projeleri olsun birçok noktada avantajlı konumda olduğumuzu hem şirket olarak hem ülke olarak çok daha farklı ve bizleri geliştirici, dijitalleşme anlamında ileri götürücü projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler. Veriyi konuştuk. Farklı mekanizmaların birbiriyle düzgün bir yapı altında çalışabilmesinin öneminden bahsettik. Sırada Türksel var. Tarık Bey, tabii siz aslında direkt IoT takımını yönetiyorsunuz Türksel Dijital İş Servislerinde. Konu tam olarak sizin çalıştığınız alana gelmiş oldu. Türksel adına hangi case'lerden bahsetmek istersiniz? IoT dediğimiz çok geniş bir çerçeve tabii ama enerjiye dokunan projelerde, odaklandığımız işlerde ve ana temamız içerisinde ciddi yer alan işlerden biraz bahsetmemiz gerekirse endüstriyel üretim tarafında her iki diğer katılımcının vermiş olduğu bilgileri pekiştiren bir detay. Üretimin reel maliyetlendirmesi çok önemli bir konuya gelmiş oldu. Özellikle 2019'dan itibaren başlayan ücret artışları, enerji maliyetlerinin yükselmesi işletmelerde, endüstriyel üretim gerçekleştiren işletmelerde çok ciddi bir takip ve sorumluluk bilinci uyandırdı. Nedir takip ve sorumluluk bilincinden kastımız? Bugün herhangi bir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, alaşlı üretim yapan bir fabrikaya gittiğinizde her bir birim üretilen parçanın reel maliyetlerinin bilinmesi çok önemli. Çünkü çok ciddi bir fiyat rekabetiyle karşı karşıya üreticiler. İşte ihracat yapıyorsa ihracatı doğru konumlandırabilmesi için reel piyasanın gittiği noktayı görmesi lazım. Çünkü son kaynak tedarik tüketicisi. EPİAŞ'tan birim fiyatları anında tükettiği saate göre alabilmeli ki bu rakamların, bu birim maliyetlerin parça başına ne kadar etki ettiğini görebilsin. Bunu sağlayabilecek çözümlere odaklıyız özellikle. Hani ez cümlede. Sadece enerji maliyetleri tarafında değil, reel endüstrinin içerisinde, reel üretimin içerisindeki diğer girdileri de kontrol edebilecekler. İşte personel maliyetlerini de kontrol edebilecekleri, verimliliklerini analiz edebilecekleri çözümlere odaklıyız. Bunda dijital üretim çözümleri adı altında, böyle bir çatının altında adresliyoruz. Nasıl başlıyoruz uygulamalarımıza? Az önce bahsettiğim gibi ilk başta izlenebilirliğini artırıyoruz. Takip yapısının sağlanabilmesi için enerji tüketimlerinin makine başında birim parça detayını görebilecek hassasiyette ölçülebilmesini sağlıyoruz.
Bu açıda çalıştığımız çok ciddi partnerlerimiz var. Alanında uzman, pazarda gerçekten ismini ispat etmiş örnek projelerle bizi gururlandıran çözümlere imza atmış bir tedarikçimiz var. Onlarla beraber ilerliyoruz. Bu çalışmalarda makinelerden parça başına enerji tüketimlerini, makinenin yakın tüketimini aldığımız zaman bunun parça başına eşleştirmesini yapabilmemiz gerekiyor. Bu eşleştirmeyi yapabilmek için kurumsal kaynak planlama yazılımları veya bir MES kullanılıyorsa bu MES'le entegrasyonu sağlıyoruz. Bir ara katman üzerinden gerçekleştiriyoruz bunu. Bu entegrasyon tek tarafıyla kalmıyor. Çünkü MES dediğimiz yapı anlık üretimin yanı sıra gelecek dönem planlamasını da içeriyor. Gelecek dönem planlamasında alınan bir siparişin üretime gireceği dönemi baz aldığımızda EPİAŞ üzerinden gelecek dönemde enerji tüketim maliyetlerinin ne olduğunu, ne kadar yükselebileceğini, geçmiş dönem bu parçanın üretiminde ne kadar kilowatt saat harcandıysa aynı eşdeğerde, aynı iklim ölçütü içerisinde yine aynısının tüketileceği varsayılarak metot çalıştırıyoruz ve tahmin metoduyla beraber, tahminleme modeliyle beraber o parçanın üretileceği zaman size enerji maliyetinin ne olacağını söyleyebiliyoruz. O parçanın üretim maliyetinin ne olacağını söyleyebiliyoruz. Böylece ihracat yaparken veya fiyat savaşına girdiği zaman tedarikçileriyle veya müşterileriyle çok daha doğru maliyet hesabını çıkartabiliyor müşterilerimiz. Bunu Türkiye'nin en büyük otomotiv yedek parçası üreten firmalarından birinin 3 fabrikasında şu an aktif olarak uyguluyoruz. Tabii sadece talaşlı üretim tarafı değil, bu üretimlerin yarı mamul olarak üretildikten sonra mamule çevrildiği noktalar işte kaynak robotları kullanılarak otonom kaynaklarının yapıldığı tesisleri de var bahsetmiş olduğumuz işletmenin. Bu noktada da işte kaynak kalitesini ölçebiliyoruz. Enerji tüketim değerleri ve geçen parçanın işte kaynak süresinin ne olduğunu kaynak robotları üzerinden alıp kaynak kalitesini ölçebiliyoruz. Verimli mi, verimsiz mi, düşük kaynak kalitesi var mı, yok mu gibi kalite kontrolü destek verici unsurları çıktısını sağlayabiliyoruz. Personelin saha içerisindeki hareketliliğini takip ediyoruz. Yine endüstriyel üretim tesislerinde bir diğer maliyetlerimizden biri personel maliyetimiz. Personeli verimli kullanabilmeniz çok önemli. Fabrika makine başında geçirilen süreler, üretim aşamasındaki geçirilen süreler, duruş süreleri, duruş sebepleri, nedenleri gibi ardıl nedenleri de işte HMI panelleri üzerinden veri toplama araçlarıyla, görüntü analiziyle ve benzeri diğer araçlarla işte personele verilen kimlik kartları aracılığıyla raporlayıp analiz edip çıktılar sunabiliyoruz. Bu gibi alternatif projelerde ve çözümlerde faal olarak rol alıyor. Endüstriyel taraftaki yapmış olduğumuz uygulamalardan biri de iş kazalarını engellemeye yönelik. Evet, verimliliğimizi ve sürdürülebilir bir çerçeve içerisinde operasyonlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de çalışanlarımızın insan sağlığına dikkat edilecek kurallar çerçevesinde belli bir düzen içerisinde uygun ortamlarda çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için belli kural setleri var. Belli koruyucu ekipmanlar var. Bu ekipmanların kullanıp kullanılmadığını teyit edebiliyoruz. İşte eğer uygun kameralar varsa görüntü işleme yazılımı kullanıp işte yanlış giyilmiş ekipmanların uyarısını verebiliyoruz. Veya üzerinde ekipman yok uyarısını verebiliyoruz kişilere. Bu da tabii kişi bilgileri almadan işte geçen personele ufak bir ekrana yansıtılan uyarı bilgisiyle baretini düzelt, baretini giyir veya işte koruyucu yeleğini giy, eldivenini giymemişsin gibi ufak bilgilendirme metinleriyle destekleyebiliyoruz. Eğer ki görüntünün alınamadığı, açıların uygun olmadığı noktalar varsa ufak etiketlerle koruyucu ekipmanları işaretliyoruz. Bu işaretli etiketlerin birbirleriyle olan mesafelerini ölçüyoruz. Tesis içerisinde kurduğumuz bir veri toplama altyapısıyla beraber personelin üzerinde yeterli ekipman olup olmadığının analizini yapabiliyoruz. Bununla ilgili çıktılar sunabiliyoruz. İş makineleri, personel etkileşimi çok önemli. Birçok tesisimizde ağır yüklerin taşınabilmesi için taşıyıcı üniteler kullanılıyor. Yarı otonom, bazen personel tarafından yönetilen cihazlar kullanılabiliyor. Çok fazla kör noktası olan ağır iş makineleri bunlar esasında. İşte hareket halindeyken personelle forklift eşleşmesi kazaya sebebiyet verebiliyor. Görülmeyen noktalarda can kaybına sebebiyet verebilecek kadar kritik kazalar yaşanabiliyor. Mevcut forkliftleri akıllı hale getirebiliyoruz. Lidar destekli, çevresindeki olaylara hakim olabilecek ve kaza ve benzeri durumları algılayıp otomatik fren yapabilecek, durabilecek, hız sınırlamasına girebilecek çözümleri inşa edebiliyoruz. Bu şekilde mevcut forkliftleri akıllı hale getirebiliyoruz. Veya forklift üzerine bir tanımlayıcı konumlandırıp yine forkliftle haberleştirip personellere dağıtmış olduğumuz kimlik kartlarıyla etkileşimlerini ölçebiliyoruz. Siz forkliftle belli bir bölgeden geçerken eğer birisi sizin için riskli alana girdiği anda forkliftin otomatik durmasını sağlıyoruz.
İşte bu gibi durumlar için takip sistemleri ve altyapılar geliştiriyoruz. Hatta bunu da yine Yalova'da dünyaca ünlü bir akrilik üretimi gerçekleştiren tesisimizde uyguladık. Yaklaşık 3 seneden beri kullanılan bir projemiz, çözümümüz. 3 yıl oldu uygulayalı. Birçok farklı işletmede de alternatiflerini ürettik. Hatta gün ve gün geliştiriyoruz. Şu an yine kendi yerleşkelerimizden biri, yatırımlarımızdan biri olan Türkiye'nin Otomobil Girişim Fabrikası'nda da benzeri altyapılar için çalışmalar içerisindeyiz. Tabii sadece bu noktada kalmıyoruz. İşin kritik noktası bu teknolojileri sağlayabilecek erişim ihtiyaçları da artıyor. Az önce bahsetmiş olduğunuz bilgi güvenliği ihtiyaçlarının yanında veri taşınabilirliği, veri sürdürülebilirliği de çok önemli. İletişimin kaliteli hale taşınabilmesi için işletmelerin ihtiyaçları gözetilerek özel LTE sahaları kurabiliyoruz. Nedir özel LTE sahalarından kastımız? 10 bin dönümlük bir tesisimiz var. Kapalı alan veya açık alan karma bir tesis. Bu tesisin içerisinde ihtiyaç duyduğunuz haberleşme gereksinimleri, veri aktarım ihtiyacı duyan AGV'ler veya kamera sistemleri veya makinelerden oluşacak olan bir data var. Toplanması gereken bir veri var. Bunun için ya kablo çekeceksiniz ya geniş bir Wi-Fi ağı kurmanız gerekiyor. Bu yatırımlara girmek yerine biz orayı size özel bir LTE şebekesine sahip hale getirebiliyoruz. Sizin için bir şebeke kuruyoruz. Bu şebeke sadece size dedike çalışıyor, işletmenize dedike çalışıyor ve sizin için tamamıyla kablosuz ve LTE hızında, yüksek hızlarda bir veri iletişim imkanı sağlıyor. Yüz binlerce cihazı destekleyebilecek size özel bir şebeke altyapısını kurabiliyoruz. Şu an bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan SOKAR, Ali Ağa tesisleri, Petkim Ali Ağa tesislerimiz var. Burada bir uygulamamız oldu. Bu uygulamada özellikle kritik noktalarda işleyen görüntü kaydedicilerin kamera verilerinin aktarılması, güvenlik kamera verilerinin aktarılması, saha ekiplerinin kesintisiz erişime ihtiyaç duyduğu noktalarda giyilebilir teknolojiyle destek, tabletlerin, akıllı saatlerin, LTE şebekesi üzerinden haberleşebilmesi, kesintisiz erişiminin sağlanmasını gerçekleştirdik. Şu an 2 projemiz daha var bölgede. İkisi de yine iş güvenliği odaklı. Giyilebilir teknoloji desteğiyle yine özel üretilmiş MB3 şebekesini destekleyen botlarla saha çalışanlarının işte düşmesi, kalkması veya bulunduğu noktalardaki istemsiz kazalarını analiz edebileceğiz. Hareket halinde mi değil mi? Gün içerisindeki rotası ne? İşte güvenlik noktalarına uğramış mı uğramamış gibi analizleri yapabilmesini sağlayacağız. Uzun dönem işte pil dayanımı olan özel bir ürün geliştirdik onlar için iş ortağımızla beraber. Çok kritik operasyon noktalarında, etilen fırın bölgelerinde olası iş kazası durumunda personelin içeride olup olmadığını tespit edebilecek bir takip sistemi oluşturduk. Kamera vesaire koyamadığımız ama personelin konumunu 3 boyutlu bir harita üzerinde gözlemlememiz gereken alanlar var. Etilen fırın alanları, 7 katlı, tamamıyla metal etkileşimi olan özel bir alan içerisine tamamıyla LTE şebekesini destekleyen bir yapı oluşturduk. Uygun ekipmanları personellere takip cihazı olarak veriyoruz ve o noktalarda personelin canlı izlenebilirliğini sağlıyoruz ki olası bir gaz kaçağı vesaire durumunda personelin başına bir şey gelir. Fırın bölgesinde bir kaza olduğunda o personel nerede, hangi noktada tespit edilsin, acil müdahale gerçekleştirilsin. Hareketsiz kaldıysa hemen uygun ekipler yönlendirilsin gibi ihtiyaçları karşılamak amacıyla. Tabii bunlar işte hem teknoloji tarafı hem uygulama tarafı hem işin proje yönetimi devreye alınması, anahtar teslim çözümü hem de bu projelerin, bu uygulamaların raporlanacağı yazılımların çalışacağı sunucu altyapıları tarafında da aktif durumdayız. Şu an 6'ya yakın büyük tesisimizde %90'lara varan doluluk oranlarıyla ilerliyoruz. %99'lara varan uplink'le yani yüksek hizmet kalitesiyle müşterilerimize sunucu altyapı ihtiyaçlarını da karşılayabilir konumdayız. Türkiye'nin en büyük sistem entegratörü firmasıyız. Pazar lideri olarak. Bunların hepsini sağlayabilir noktadayız. Çok teşekkürler Tarık Bey. Rica ederim. Aslında enerji ve dijitalleşme derken santrallerdeki süreçlerin yönetimiyle ilgili de kullanılacak dijital çözümlerle ilgili çok güzel çözümlerden bahsettiniz. Bu da aslında bizi etkinliğimizin son turuna dolaylı olarak getirmiş oluyor. Bir taraftan hem gelecek 10 yılda firma olarak nasıl yere evrilebileceğinizi düşündüğünüzü sorarken diğer taraftan da bu sürece dahil olmak isteyenlerin elde etmesi gerektiğini düşündüğünüz yetkinliklerin ne olacağını düşünüyorsunuz. O konuda görüşlerinizi de almak istiyorum. İşte Tarık Bey bahsetti, işçilerin her hareketini neredeyse takip edebilecek bir sistem kuruluyor. Bu belki belli noktalarda psikoloji anlayışını da gerektiriyordur. Hani orada işçilerin doğru şekilde hareket etmesini destekleyecek nitelikte olması için.
Yani küçük robotlar yaratmaktan ziyade süreci herkese dahil eden mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Bu iş yaparken de kullanılacak. Yarın bir gün kendi enerjimizi ticaretini yaparken de kullanacağımız araçlarda ihtiyaç duyulacak bir yetkinlik olacak. Ya da yarın biz kendi evimizde kullandığımız enerjiyi doğru şekilde takip edebilmek için belli programları öğrenebiliyor olmamız gerekiyor ve bunu da diğer ülkelerle en azından gelişen ülkelerle aynı hızda yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de eğitim sistemlerinde çeşitli değişikliklere ihtiyacı var. Dolayısıyla hani hem siz firma olarak nereye gidiyorsunuz onunla ilgili kısa bir değerlendirme ve oraya giderken yanınızda sizi destekleyecek kişilerin hangi yetkinliklere sahip olmasını bekliyorsunuz? Bu konudaki değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Emre Bey, bu sefer ilk söz sizin. Açıkçası isterseniz Schneider Electric perspektifinden baktığımızda bu dijital dönüşüm yolculuğu yaklaşık 15 sene önce başladı, bahsettiğim gibi daha önce. Bu taraftan bakacak olursak Schneider Electric global anlamda her konunun lideri olmaya çalıştı. Ve bu anlamda da IoT tabanlı ürünlere yaptığı yatırımlar kadar yazılım tarafına da büyük bir bütçe ayırdı. Özellikle son dönemdeki yatırımlarına bakacak olursam belki sektörden biliyorsunuzdur. Aveva, Invensys ve hatta son dönemde Etap Alpi gibi çok fazla yazılım firmalarına yatırım yaptı ve kendi elindeki mevcut yazılımlarını da geliştirebilmek için çok fazla Ar-Ge yatırımı yaptı. Tabii bildiğiniz üzere IoT tabanlı ürünler işte birbiriyle haberleşen ürünler kısmı, işin başlangıç kısmı, bu kısım çok önemli. Ama günün sonunda baktığımız zaman bu datayı işleyebilmek, bu veriyi sağlıklı bilgiyi haline getirebilmek, bir prosesin başından sonuna kadar tüm sürecini izleyebilmek için yazılım tarafına gerçekten çok fazla ihtiyacımız var. Her ne kadar bir daha öncelerde şalt kontaktör firması olarak bilinse de Schneider Electric, özellikle yine bahsettiğim üzere yazılım tarafına yaptığı çok büyük yatırımlarla yazılımın aslında bizim geleceğimizin bir parçası olduğu, geleceğimizi belirleyen bir alan olduğunu da göstermiş oldu. Yine aynı şekilde bakacak olursam mevcut yazılımlarla Schneider Electric daha konunun mimari ve proje aşamasından başlayarak uygulamanın sonunda kestirimci bakım hizmetlerine kadar bütün bir dijital dönüşüm sürecini aslında kendi içerisinde büyük oranda tamamlamış oldu. Tabii bu sürecin tamamlanması sürecin gelişmesinin bittiği anlamına gelmiyor. Gelişim anlamında da çok fazla çalışması devam ediyor. Firmamızın diğer perspektifi dünya trendlerini yakından takip ederek sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve verimliliğe büyük oranda katkı sağlamak. Tabii biz daha çok case'ler anlamında konuşuyoruz ama dünya üzerinde bu IoT tabanlı ürünlerin sürdürülebilirliğe ne kadar katkısı olduğu, dünyayı ne kadar yaşanabilir bir hale getirdiği ve buna ne kadar katkı sağladığı, işte enerji tarafında bize ne kadar verimlilik sağladığı konuları, sürdürülebilirlik konusu çok önemli. Biz bünyemizde çalışacaktan ziyade bu sektörde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara açıkçası önerimiz ya da beklentimiz kendini geliştirmek isteyen bireylerin konuya bütünsel olarak bakması. Yani aslında burada dijitalleşme süreci bir hardware tarafından başlayıp işte ikinci katman yazılımları, en üst katmanda analitik zekanın da olduğu baştan sona bir süreç. Bu sürecin bir kısmında belki çalışılabilir. Belki sadece ürün tarafında çalışacak belli bireyler ya da yazılım tarafında çalışacak. Ama günün sonunda bizim için önemli olan bütün sürece hakim olmak ve bir holistik bir bakış açısıyla yaptığı işe değer ve anlam katabilmek. Özel bir beceri ve yetkinlik kazanmak isteyen arkadaşların bu bütünsel bakış açısına sahip olması onlara her zaman avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Tarık Bey, sizinle devam edelim bu turda. Tabii şebeke altyapısı da bu süreçte çok büyük dönüşümlerden geçecek. Hani hem gelecek değerlendirmeniz hem şebeke altyapısı tarafındaki gözlemleriniz ve hem de bu yolda Turkcell'de sizlerle devam etmek isteyen arkadaşlarımızdan beklentilerinizle ilgili değerlendirmenizi rica ediyorum. Tabii öncelikle şebeke altyapısı tarafında sürekli yatırımlara hız kesmeden devam eden bir grup olarak teknolojiye en yakın haliyle takip etmeye çalışan bir kuruluşuz. En azından onu söyleyebilirim. Fakat önümüzdeki 10 yıl birçok yeni gelişmeye ve şu an hani biz daha Türkiye'de 5G deneyimlemeden
dünyada 6G'nin çalışmaları başladı. Hatta ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar başladı. Malum Türkiye belli regülasyonlardan geçtikten sonra belli teknolojik altyapıları kullanabiliyor. Regülatif konular çok önemli. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili, BTK'nın bu konuyla ilgili kararları gündemi belirleyecek. Önümüzdeki yatırım dönemlerinde bizim hangi alanlarda büyüyeceğimize, hangi konulara odaklanacağımıza dair bir resim çizmemizi kolaylaştıracak. Strateji ekibiyle yaptığımız değerlendirmelerde şunu çok net görebiliyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde konu başlıklarımız çok dağınık değil. Birinci aşamada sürdürülebilirliği destekleyen tüm altyapı çözümleri öncelikli yatırım planlaması içerisinde. Neyi kastediyorum burada? Bahsetmiş olduğumuz hedefler içerisinde 2030 ve 2050 yıllarında 2030 sıfır karbon, 2050 işte negatif karbona geçiş sırasında uçtan uca tüm ekiplerin, tüm altyapının karbon ayak sıfırlayabilecek altyapı yatırımlarına öncelikle önem veriyoruz. Bu bizim kendi grubumuzla ilgili vermiş olduğumuz yatırım sözlerimiz içerisinde yer alıyor. Tabii sürdürülebilirlik açısı şu anlamada gelmemeli. Sadece yeni nesil teknolojiler kullanılarak enerji altyapılarının olması değil. Mevcut altyapınızı da sürdürülebilir hale getirerek kullanabilirliğiniz önemli. Mevcut şebeke altyapılarının daha efektif kullanılabilmesi, kaynakların daha verimli kullanılabilmesi amacıyla bu alanda da çalışmalarımız mevcut. İşte bildiğiniz üzere 2G şebeke çok eski dönemden beri Türkiye'de kullanılıyor. Bu şebekelerin faal olarak kullanılabilirliğinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu alana kaydırabileceğimiz çözümleri, teknolojileri araştırıp bu alanda uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Gelecek dönemde şebekeyle ilgili 5G için lisanslama yatırımları ve lisans kararları çıktıktan sonra bu konuyla ilgili hazır geçiş sağlayabilecek bir şebeke modelimiz mevcut. Şu an Taksim'deki yerleşkemizde, İstanbul Havalimanı'ndaki uygulamamızda 5G'yi çok rahat deneyimletebiliyoruz müşterilerimize. Fakat bunu daha da yaygınlaştırabilecek adımlar için teknolojik hazırlığımız olsa da regülasyonları bekliyoruz maalesef. Bu konuyla ilgili gelecek dönem planlamalarımız çok net değil. Teknoloji bizim için çok önemli ve teknolojiye sürekli yatırım yapan bir grup olarak işte teknoloji içerisindeki farklı ürün ve servisleri de destekliyoruz. Bugün dijital dönüşümün temellerinden biri olan low-code, no-code platform geliştirme konusunda 6 çözümümüz var. Lifecell gibi işte Suite markasıyla sunduğumuz işletmelere uçtan uça veri depolama, e-posta servisleri veya konferans sistemleri desteği sunan birimlerimiz mevcut KOBİ'ler için. Bu gibi yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu alandaki iç ihtiyaçları karşılayabilecek, yurt dışında belli ülkelere ihraç ederek gelirlerimizi arttırmaya temel verilecek, destek olabilecek çözümleri de büyütmeye devam edeceğiz. Gelecek dönemde şebeke tarafından veya altyapı tarafından ziyade önümüzdeki 5 yıl içerisinde elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber Connected Car konusu da gündeme gelmiş oluyor biliyorsunuz. Malumunuz Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili de hatta bir ihalesi var. Belli bölgelerde şu an son dönemde tekrarlanan. Yollardaki araçların birbiriyle haberleşmesini sağlayabilecek daha keskin, daha geniş, daha yönetilebilir ve sürdürülebilir teknoloji altyapılarının sağlanmasıyla ilgili girişimlerimiz mevcut. Yani bu alanda hem bizim GSM şebekemizin, GSM şebeke altyapımızın hem de otoyol olarak konumlandırılacak özel çözümlerin, izleme ve takip çözümlerinin veya haberleşme altyapı çözümlerinin konumlandırılmasıyla ilgili girişimlerimiz var. TOG'la beraber yapmış olduğumuz bağlantılı araç deneyim çalışmalarımız var. Burada hem taşıyıcı tarafta hem de bu taşıyıcı tarafın ihtiyaç sağlayabileceği donanımsal ihtiyaçların geliştirilmesiyle ilgili de girişimlerimiz mevcut. Bu alanla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Turkcell'in özellikle kendi bünyesinde aradığı özellikler, çalışma arkadaşlarının aradığı özellikler kritik. Bu konuda her sene GNC Turkcell adında bir çalışmamız var, bir programımız var. Adayların mezuniyetin son noktasında, mezuna yakın durumda, son sınıfta veya 3. sınıfta başvurabildiği, staj programıyla birleştirebildiği bir programımız mevcut. Bu programda özellikle Turkcell'in tüm birimleriyle iletişim halinde olup Turkcell ekosistemi içerisinde değer yaratabilecek, kendini geliştiren, geleceğe umutla bakan tüm genç arkadaşlara kapımız açık. Bu program aracılığıyla başvurup program içerisinde Turkcell'de değer katabilecek, büyük bir ekibin parçası olabilecek bir çalışma hayatına başlayabilir arkadaşlarımız. Yani benim öngördüğüm özellikle IoT alanında önümüzdeki 10 sene içerisinde geçtiğimiz 10 seneden elde ettiğimiz deneyimle ilerlememiz gerekecek. Büyüme her zaman eksponansiyel ilerliyor tür konularda. Bu büyümeye ayak uydurabilecek bir geniş bilgi birikimi. Tek konuya odaklanmamak gerekiyor. Eğer hele IoT gibi bir konu alanından bahsediyorsanız hemen hemen her iş koluyla ilgili, hemen hemen her sektörle ilgili giriş seviyesi bilgilendirme ihtiyacınız var. Tekstili de bilmelisiniz, FMCG'yi de bilmelisiniz, enerjiyi de bilmelisiniz. Bu gibi konularda bilgiye ve gelişmeye açık her arkadaşın faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet Merve Hanım, sözü size vermek istiyorum şimdi.
VTC enerji olayı nasıl yaklaşıyor? Siz kimlerle çalışmayı düşünüyorsunuz ve 10 yıl sonra nasıl faaliyetler yapıyor olmayı bekliyorsunuz? TC Enerji gerçekten yolunu hızlı alan şirketlerden biri. Tabii burada şirketin geçmiş know-how bilgisinin çok etkisi var ve dijitalleşme tarafı, yani enerjide dijitalleşme gerçekten aslında bizim alan için çok daha dijitalleşen firmanın olmadığı bir yerden başlamıştık. Bizim başladığımız alan bir adımdı ilk başlangıçta. Ben hep şey diyorum, vegan ürününün biz aslında hayal olarak %60-70'ini hayal etmiştik ama o kadar fazla talep geldi ki farklı yönlendirmede, işte bu terzi işi dediğimiz tarafa, şu anki %80-90'a varan o aşamadaki alanın tamamı katılımcı talepleriyle oldu. VTC'yi de geliştiren, işte enerji tedarik tarafı, dengeden sorumlu grup tarafı, işte bizim doğalgaz tarafında çalışmalarımız var. Enerji verimliliği, bunun izlemeyle ilişkisi, tahmin tarafı, aslında şirketin birden fazla alanda dijitalle entegre olan ve bunu tek bir platforma toplayan birden fazla alanda çalışıyoruz. Buradaki en büyük gördüğümüz alan da aslında hani katkı ve bizden talep edilen, bizi önümüzdeki dönemde de hatta birçok dijitalleşme talebi olan katılımcıların da söylediği şu, know-how bilgisi. Yani bir köprü kurabilmek enerji piyasasıyla sanayici için, elektrik üretimi yapan, tüketimi yapan noktalar için bunu yapabilmek. Çünkü regülasyonlar ve yurt dışındaki enerji piyasaları dahil olmak üzere Türkiye'de de çok fazla değişkenlik oluşuyor ve bu arada bir tercümana ihtiyaç duyan bir yapı var. Aynı zamanda da dijitalleşmiş bir yapıya ihtiyaç var. Bizim buradaki en büyük rolümüzün bu alanlar olacağını değerlendiriyor ve düşünüyorum. Diğer yandan da Tarık Bey'in son sözlerine o kadar katıldım ki hani gerçekten bizim de buradaki genç arkadaşlara söyleyebileceğimiz şu alandan başladı. Biz çok fazla, biliyorsunuz, enerjinin ticari tarafı, hani bir okulunun olmadığı ama tamamen de bilinmeden de bir aksiyon alamayacağımız bir alan. Hatta bizim çalışan arkadaşlarımızın birçoğu şey diyor, ya aileme hala daha ne iş yaptığımı anlatamıyorum diyor. Hani çünkü o kadar sanal bir alan olarak geliyor ki hani enerjinin saatlik fiyatının olması, tüm üretici tüketicilerin teklif verip böyle her gün 7/24 365 gün çalışan bir piyasa hani normalde çok gerçek olarak gelmiyor. Dolayısıyla biz de en son burada taşın altına elimizi koyduk. Dedik ki biz de çalışan tarafında burada sektöre çalışan yetiştirelim. Burada VTC Akademi adı altında bir program başlattık. Burada da kişilerin hangi alana yatkınlığı olduğunu öğrenip sonra bizim kontenjanlarımıza göre farklı farklı birimlere arkadaşları yerleştiriyoruz. Bu da yaklaşık bir yıllık bir program sonrasında da bizimle beraber devam eden arkadaşlarımız oluyor. Ya da başka yine enerji sektöründe başka yerlere transfer ettiğimiz, aslında sektörü yetiştirdiğimiz bir alan oluşmuş oluyor. Bunda da en kıymet verdiğimiz alanlar neler dersek, aslında kıymet verdikten daha çok buraya hızlı entegre olan arkadaşların en büyük başarısını ben iletişim olarak görüyorum. Hatta bu kadar dijitalleşmenin içinde böyle çok insani bir yere geliyor belki bu. Hani hiçbir zaman dijitalleştiremeyeceğiz sanıyorum bunu. Ama buna da çok ihtiyaç oluyor. Çünkü bu kadar karmaşık sistemleri yürütürken iletişim, entegrasyon, bu yeteneklerin ya da proje yürütme gibi hani kişisel yeteneklerin bu alanda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iletişim ve sunum becerileri olarak böyle aslında hep sona doğru aktarılan bir şeyi başa taşımak istiyorum. Burada temel enerji bilgisi, şu anda YouTube üzerinde ya da Google üzerinde o kadar fazla bilgi var ki neyi öğrenmek istiyorsanız veriyor ama sizin bir süzmeniz gerekiyor. Hatta işte son dönemde çıkan ChatGPT tarafından da faydalanarak gerçekten temel enerji verimliliği, işte enerji izleme ne demek, veri ne demek, böyle önce Tarık Bey ya da Emre Bey söylemişti sanırım. Hani birden fazla alanda tekstili de bilmesi, işte seramik sektörünü, hani kulak dolgunluğu burada gerçekten çok önemli oluyor enerji piyasasında. Buna öğrenme heveslisi kişiler de olursa gerçekten bu alanda ciddi ilerleyeceklerini düşünüyorum ben, enerji sektörü ve dijital enerji yönetim tarafında özellikle. VTC Enerji olarak da biz de dediğim gibi burada akademi programlarında bu yeteneklere sahip olan arkadaşları entegrasyonlarını sağlıyoruz diyebilirim. Bunlar gerçekten önümüzdeki yıllarda çok dönüşüme katkı sağlayacak insan profili olacağını ben değerlendiriyorum. Çok teşekkürler. Her üç konuşmacımızdan da farklı fikirler elde etmiş olduk eminim. Arkadaşlar bundan çok faydalanacaktır. Tabii önümüzdeki dönemde bu teknoloji bu hızdan da daha hızlı bir şekilde gelişeceği için artık muhtemelen biz teknolojiye karşı bir yarış içerisinde olarak sürekli kendimizi güncelliyor ve hızlı bir şekilde adapte ediyor olacağız diye düşünüyorum. Burada da öğrenme hevesi, bahsettiğiniz iletişim becerileri çok önemli
rol oynuyor. Ve bir taraftan da tabii diğer sektörlere hakim olmak, bütüncül bir bakış açısıyla konuları ele alabilmek de yine çok önemli. İki tane soru var. Verimlilik arttırıcı projelerin kabulleri ve yenilenebilir enerjiler için sağlanan teşviklerin önceki yıla göre azalmasını neye bağlıyorsunuz diye bir sorumuz var. Enerji Buyurun. verimliliği tarafında biz de bakanlığın yetkili firmasıyız. Verimlilik artırıcı projede aslında bizim birimlerimizden bir alanın yönettiği önemli bir proje tarafı. Şöyle, verimlilik artırıcı proje aslında sanayi tesislerinin en büyük teşvik aldığı alanda. Sanıyorum Gökmen Bey'de bir sanayi tesisinde çalışıyor olmalı. Burada bir projeyle aslında mevcuttaki verimlilik sağlayacak bir değişimin bakanlık desteğiyle yapılması anlamına gelmiş oluyor verimlilik artırıcı projede teşvik almak diyelim. Burada açıkçası biraz bütçe burada yönetimi, yani buradaki kaynak yönetimi buradaki teşvik kalkmasına sebep oldu. Aynı zamanda da mevcut enerji verimliliği tarafındaki çalışmaların TL karşılığı şu anda çok fazla gerçekleşmiyor. Yani daha yüksek bir meblağa ihtiyaç oluyor. Burada teşvik süreci biraz daha aşağıda kalmış oldu. Diğer sebep buydu. Diğer yandan da yeni bir modelle beraber Enerji Bakanlığı ciddi bir aslında dönüşüm geçiriyor enerji verimliliği tarafında. Hatta geçirdi ve geçirmeye devam ediyor demek daha uygun olur. Çünkü ciddi emek de sarf edildi. Dolayısıyla burada yeni birkaç modelle beraber sanayici bir teşvik hazırlığında oldukları için burada bir zaman artı dediğim gibi kaynak yönetimi sebebiyle buna ara verildi diyebilirim. Teşekkürler. Bir diğer soru, lityum iyon bataryaların geri dönüşümü için ülkemizde bir girişim var mı? Bu konuda ileride ciddi bir ihtiyaç oluşmasını öngörüyor musunuz şeklinde. Bu alanda benim en azından gözlemlediğim son sene içerisindeki depolama lisanslarıyla beraber Avrupa'da da gözlemlediğimiz ortaya çıkacak olan atıl değiştirilmesi zorunlu olan pillerin enerji depolama tarafındaki girişimler tarafından toplanıp, biriktirilip, yeniden değerlendirilip enerji depolama sistemlerinde kullanılacağı şeklinde bir bilgi var. Bir girişim de bununla ilgili bildiğim kadarıyla var. Şu an hani resmi olarak duyuruları yapılmasa da bununla ilgili girişimler mevcut. Piyasayı yakından takip etmek gerekiyor bunun için. Hatta Tesla'nın da bu konuyla ilgili yurt dışında Amerika'da yapmış olduğu bir örnek var. Amerika'da kendi depolama çözümlerini eski araçlarının dönüşen pillerini kullanarak gerçekleştiriyor büyük bir kısmını. Aynı modeli burada inşa etmek isteyen bir girişim bildiğim kadarıyla var. Çalışmalar bununla ilgili devam ediyor. Varsa tabii ki Emre Bey eklemeleri veya detay verici onu da dinlemek isterim. Açıkçası benim burada eklemek istediğim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atık yönetimiyle ilgili bazı zaten prosesleri ve regülasyonları var. Özellikle elektronik cihaz üreten firmalara şu anda halihazırda ürettiği ürünün belli bir kısmını sahadan toplama ve bunları bertaraf etme zorunluluğunu halihazırda koymuş vaziyette. Bildiğim kadarıyla birçok firma da bunlara uyuyor. Özellikle lityum iyon akü özelinde baktığımda ise halihazırda zaten çok fazla kullanılan ve kullanılmaya devam eden bir akü tipi. Biz özellikle UPS sistemlerinde lityum iyon aküleri çokça kullanıyoruz. Ve lityum iyon akülerin geri dönüşümleriyle ilgili bir proses de bildiğim kadarıyla yurt dışında halihazırda var. Hatta şunu da biliyorum, lityum iyon akülerin artık kullanılacak hale gelenlerine de halihazırda talep olduğu da bilinen bir gerçek. Çünkü bunlar dönüştürülüp daha farklı içinde bulunan plakalar vesaireler kullanılabiliyor. Lityum iyon aküler özelinde bir regülasyon var mı yok mu açıkçası bunu bilmiyorum ama halihazırda lityum iyon akülerin bir dönüşüm ve geri dönüşüm prosesi olduğundan ve bunu yapan firmalar olduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum işte TOG, Tesla gibi firmalar da bu ürünlerini daha sonra alıp işleyecek bir prosesi çok kısa zaman içerisinde oluşturacaklardır. Çok teşekkürler. Enerjide dijital trendleri çok geniş bir kapsamda hem bugünümüze kadarki yapılan çalışmalar hem çeşitli case'ler hem yaşanılan zorluklar, fırsatlar üzerinden değerlendirme şansımız oldu. Oradaki süreçlerle ilgili yönetimlerin nasıl dijital çözümlerle geliştirileceği konusuna değinme fırsatımız oldu. Diğer ülkelere göre avantajlarımızdan kısaca bahsettik ve bu alanda çalışma yapmak isteyen kişilerin yapması gereken hazırlıklarla ilgili de kısa bir bölümümüz oldu. Umarım keyif aldığınız bir yayın olmuştur. Her türlü geri bildirimimize açık olduğumuzu belirtmek isterim. İletişim bilgilerimiz web sitemizde mevcut. Başka bir etkinliğimizde tekrar görüşmek üzere diyorum ve panelistlerinize de değerli vakitleri için, katılımları için çok teşekkür ediyorum.